Bakın dostlar, bu şekilde koyuyoruz. Pardon. Sevgili dostlar, bugün size harika bir patlıcan kebabı yapacağım. Neydi? Gömlekte. Gömlekli patlıcan kebabı. Onun için 5 tane patlıcanım var. Kıymamızın, içimizin yettiği kadar kullanacağız ve hep beraber göreceğiz. Yaptığımda görüşmek üzere dostlar. Şimdi ne yapıyorum? Patlıcanımı şu şekilde başından kesiyorum. Şöyle. Zaten patlıcanlarımız yıkanmış. Bir de burasından kesiyorum. Ve bakın dostlar, mümkün olduğu kadar en ince şöyle keselim aslında. Bakın soyulacak kadar ince yani yapıyorum. Bu şekilde böyle ince ince doğrayacağım. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi. Buraya da hazırlamış olduğumuz suyumuz var. Suyumuzun içine böyle bolca bir tuz atacağım ki patlıcanlarımızı güzelce bir sarısı gitsin. İşte bu şekilde de içine atacağım patlıcanlarımızı. Hepsini bu şekilde doğrayacağım dostlar. Mümkün olduğu kadar ince. Bakın gayet ince doğru yapıyorum. Ortalama kaç dakika kalacak? 15-20 dakika. 15 dakika yeterli. Tamam. 15 dakika sonra görüşürüz. Sevgili dostlar, bakın gömleğimiz ve patlıcanınız varsa, içine de yarım kilo 250 gram yapacağınıza göre kıymanız varsa nedir? Kebabımız hazırdır. Kebabımızı yaptığımızda görüşürüz. Bakın bu patlıcanlarımızı bu şekilde incecik incecik ne yaptım? Böyle doğradım. Bakın hiç ziyan etmedim. Şimdi de tuzlu suya bastırdım. 15 dakika bunun içinde ıslanacak. gömleğini de göster anneciğim. İşte gömleğim de burada dostlar. Şimdi bakın dana böyle. Gömlek derken dananın içindeki zar, yağ zarı, plevrası. Bu kuzu. Anne kuzuyu bulamayacakları için. Sevgili dostlar, dana gömleğidir veya kuzu gömleğidir veya keçi gömleğidir. Sonuçta gömlektir. Hangisini bulursanız hepsiyle olur. Onun için siz hiç danaydı, kuzuydu, keçiydi ayrımı yapmanıza da gerek yok. İşte şimdi bunun üzerine de birazcık sıcak su koyacağız ve bunun da çok güzel açılmasını sağlayacağız. Şöyle gömleğimizi şöyle koyacağız. Üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Bunu koyduğumuz zaman sıcak suyu bu yağ olduğu için biraz gevşeyecek ve sarmamız kolay olacak. Amacımız o. Başka bir şey değil. Hem de güzelce yıkanmış olacak. Tamam, önce bir kere yıkadık, 2 kere yıkadık ama sıcak suyla yıkadığımızı yerini tutar mı? Hayır. Bakın nasıl biraz daha sünüverdi ve çoğaldı. Rahat rahat bütün kebabımıza ne yapacak? Yetecek. Bakın nasıl güzel oldu. İşte böyle dostlar. Şimdi bunlar bu şekilde burada dururken biz başka işlemlerimize geçelim. Bakın dostlar, böyle incecik çinter gibi 3 tane soğanımızı kıydım. 3 soğan, wow. Evet. Böyle çok küçük, böyle küçücük çinter gibi. Niye böyle bir Çinter kıyıyor? gibi değil. İncecik kıyıyoruz. Çinteri anlayacaklar mı? Anlar benim takipçilerim. Dostlar, güzelce böyle alıyorum burada. Evet. Şimdi bunu kaldıralım. Sevgili dostlar, yarım kilo kıymamız var. İçine şöyle birazcık tuz atıyorum. Yeteri kadar dostlar. Anne öyle komik yorum yapıyorlar ki bazen gülmekten ağlıyorum. Yo, ben seviyorum. Yorumlarına Allah razı olsun.
Birazcık Yanke, karabiber. bak anne, Yanke 222'li 2 olan bir izleyicim var. Kız mı erkek mi bilmiyorum da. En süper, en manyak yorumlar ondan geliyor. Ben seviyorum onu. Ben herkesi Kahkaha seviyorum. atıyorum. Birazcık O kadar da diyor, kıymayı biber. bana koysaydın ben de lezzetli olurdum diyor. Evet biliyorum, okuyorum onların hepsini. Şimdi şöyle doğramış olduğumuz soğanlarımızı da koyup iyicene bir yoğuracağız. Ve böylece bu. Ama benim çok hoşuma gidiyor böyle komik yorumları, eleştirileri beğeniyorum, hoşuma gidiyor ya. Vakit buldukça bakıyorum ama yorumlar çok güzel. Sen de çok güzel cevaplar veriyorsun yorumlarına. Evet, ben dostlarımı seviyorum. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ve kıymamız hazır. Şimdi şöyle alıyorum. Çöp şişimizi de alıyorum. Şöyle bir Tahta tane. çöp. Ha, yok. Tahta. Şöyle bir tane takıyorum. Tahta şiş. Tamam. Ondan sonra şöyle alıyorum bunu. Bakın şu kadar yeterli. Şöyle koyuyorum. Ve birazcık daha koyup şöyle yuvarlıyorum dostlar. Bakın. Bu şekilde şöyle yuvarlayıp şöyle de takıyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi sırayla hangisi denk gelirse. Bakın bu şekilde. Çeri domatesleri, yani bebek domatesler. Evet. Bunu çok kalın kesmiştim. Bu kenarda dursun. Dostlar. Şimdi şuna. Sonra böyle kıvırıyoruz. Evet. Böyle. Da tamam. Şimdi kaldı bir tane. Bakın dostlar. Bu şekilde koyuyoruz. Pardon.
Bakın gömleğimizin içine koyduk ve güzelce buraya yerleştiriyoruz. Bakın dostlar, geriye kalan patlıcanlarımızı da bu şekilde tabanına düzüyorum. Ziyan olmasın. Nasıl olsa piştiğinde bir şekilde yiyeceğiz. Asla hiçbir şeyin ziyan olmasına ben razı değilim. Şimdi şöyle alıyorum. Ve kalan patlıcanları şu şekilde tabanına diziyorum ki güzelce bu da burada kızaracaktır. Çünkü fırına süreceğiz. Hem de tepsimizin yanmasını engelleyecek. Evet. Şu şekilde koyalım. Şöyle üzerine çok hafif bir tuz. Çok böyle pul biber veya kırmızı biber. Ve üzerine şöyle birazcık da pul biber, karabiber serpiştiriyorum dostlar. Lezzetli olsun diye. Şimdi de kokusunu alsın diye defne yapraklarımızdan koyacağım aralarına. Birer ikişer tane şöyle. Güzel koksun. Biliyorsunuz gömleğimiz biraz ağır kokabilir. Onun kokusunu almanın da en güzel yolu defne yaprağı. İşte bu kadar. Şimdi fırına. Doğru fırına. Evet. Dostlar içinden kaynıyor. Şöyle çevireceğiz. Ki biraz da öbür yüzü kızarsın, çıtır çıtır olsun. Değil mi yani? Evet. Şöyle çevirelim. Bakalım. Bir tanesi birazcık açılmış ama olsun, bir şey olmaz. Çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi bunu geri doğru ne yapıyoruz? Fırına. Fırınımıza sürüyoruz. Bakın servis. Sevgili dostlarım, bir de diyebilsem çok şeyler söyleyeceğim de şöyle servis tabağımıza alıyorum ve çatalımızın şurasına şöyle güzelce şimdi bir tane kesip bakacağız bakalım. Bakın nasıl güzel piştiğini göreceğiz. Bakın harika pişmiş. İnanılmaz güzel pişmiş dostlar. Bakın. Bakalım. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve o güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Wow. Bakın tabanında pişen patlıcanlarımız da çok güzel oldu. Böyle kaynatır olarak yanına da koyabiliriz ama patlıcan ben devamını yemek şeylerimiz istiyorum. çok güzel oldu. Çok lezzetli. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bizi izlemeyi, abone olmayı da unutmayın lütfen. Hele fikirlerinizi yazın. Sosyal medyalarınızda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Facebook, WhatsApp üzerinden bizi paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Gerçekten güzel olmuş. Kız kendim yaptım demiyorum. Ellerime sağlık. Hı hı.
Çok güzel yemekler yaparım. Gerçekten güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Oh. Asıl olay ne biliyor musun? Bu gömleği çıkartmadan yemek daha lezzetli oluyor. Bir de bütün lezzeti şeye silmiş, patlıcanı da silmiş. Beni de sarsan ben de güzel pişerdim bunda. Yemedi demem. Oo, nasıl bir lezzet. Yufka ekmek getirin de salak yiyek. Sabaha da ölük. Yandım kız. Yufka ekmeğe sarıp da yemek de güzel ha. Evet. Aşırı lezzet. Biz gene kilo alacağız. Almayız inşallah. Gecenin şu saatinde yemek yiyoruz. Pilavın yanında ister bulgur pilavı ister. Evet, her şeyin yanında yenir. Gerçekten mükemmel oldu çünkü. Bakın yani patlıcanlarımızı da her şeyde kullanabilirsiniz. Hatta böyle pişmiş patlıcanları bile sararak şey yapabilirsiniz. Domatesler çok güzel. Evet. Ay, şuradan alayım bari domates. Ben kapatayım, hadi bay bay.